Evet. Günaydın, günaydın, günaydın. Umarım şu an doğru kaydediyordur. Biraz yavaş kaydediyor. FPS almış. Bro. Neyse herhalde doğrudur diye tahmin ediyorum. Bir ufak şifayı kaptık. Bir ince hastayız. Ama bu duracağımız bu anlamına geliyor. Tabii ki de bu duracağımız anlamına gelmiyor. Bu tabii ki de duracağımız anlamına gelmiyor. O yüzden devam. Düzenimizi oturttuk. Şimdi her sabah içtiğim bir mix var. Onu göstereceğim ve sonra bir öğün atacağız. Sonrasında berbere gideceğiz. Ve sonra antrenmana gideceğiz. Şu an son 2 haftadır düzenim biraz yoktu bu taşınma olaylarından dolayı. Ama bu hafta her şey rayına oturdu denebilir. Rayalar rayına oturmak zorunda. Çünkü biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. 2 tane limon sıkacağım. Limon sıkacağız. Bir miktar sirke. Bu sirkenin organik olması çok önemli. Minimum 1 litre su. Bunun içine glutamin. Bunların hepsini tabii ki de Alafon koduyla indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 20 gram kadar. Creatine monohydrate. Monohydrate creatine. Kreatinle ilgili şöyle garip bir bilgi vereceğim. Kreatin alırken elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle yapılan araştırmalar gösteriyor ki kreatin kullanımı aynı zamanda bilişsel fonksiyonlara da çok faydalı. O yüzden kreatin kesinlikle düzenli ve yüksek miktarda kullandığınız bir supplement olsun. Zaten üstünde çok efektifliği kanıtlanmış supplement. Birazcık tuz. Ve bundan sonra en önemli malzeme. Burayı çek. Şimdi en önemli malzeme ne? Psyllium husk. Psyllium husk. Bu bizim markada da var fakat onu bitirdiğim için bu eskiden kalanı kullanacağım. O gelene kadar. Hemen hemen hepsi aynı yani. İlla bizim markadan almak zorunda değilsiniz. Her markadan alabilirsiniz. Zaten kalite çok farkı olacak bir şey değil. O yüzden alabilirsiniz istediğiniz yerden. Bundan 10 gram kadar koyacağız. Psyllium husk. Arkadaşlar gerçekten sabahları eğer bir kral gibi sıçmak istiyorsanız kullanmanız gereken bir supplement. Bundan 10 gram kadar alacağım. Burada mevzu şu. Psyllium husk'ı döktükten sonra karıştırın ve çok beklemeyin. Beklerseniz yavaş yavaş bu şey katılaşır. Psyllium husk'tan dolayı. O yüzden bunu hızlı bir şekilde içmeniz lazım. Tam olarak şöyle göstereyim size. Sesimin kusuruna bakmayın. Tipimin de kusuruna bakmayın. Yes. Evet. Kahvaltıyla karşınızdayız. Hastalık hala had safhada. Yumurta, ekmek, tavuk, muz, yaban mersini, Coca-Cola. Bizim sabah kahvaltımız. Ya da işte aslında normalde ikinci öğün yemem lazım. Ama bugün çok mümkün durmuyor ya. Ekşi mayalı ekmek. Ayıktırayım. Harbi hastayım ya.
Anneye söyleme. Berberden çıktık. Şöyle bir durum var. Acayip hasta oldum. Acayip hastayım daha doğrusu. O yüzden bugün antrenmanı kestik mecburen. Antrenman atmayacağım. Fahri abiye söz vermiştim. Ama sabahtan beri çok kötüyüm. Pelinay da ben de hasta olmuşuz. Büyük ihtimalle klimadan. Şimdi berberden geldim. Naçizane kendimize geldik. Bugünü tamamıyla işleri halletmeye ayıracağım. O yüzden... Ne oluyor lan? Neye denk geldik amına koyayım? Evet, bir kaza olmuş. Ne alaka? Ona denk geldik. Evet, şimdi ufak bir salaryuma gidiyoruz naçizane. Sonra akşam bir serum yiyeceğiz, kendimize geleceğiz. Telefon çalıyor, bunu cevaplamam lazım. Salaryumda görüşürüz. Efendim abi? Göktuğ müsait misin? Müsaitim abi, buyur. Evet, solaryum sekansındayız. Sonra bir dakika kendimize geleceğiz. Çok garip bir ortam. Şu mudur peki? Evet. Hastalık hala hakim. Bayağı bir uyudum. Eve gelir gelmez uyudum zaten. Yüzünden de anlaşılıyordur. Ufak bir yemek yedik, uyuduk direkt. Fena hastayım. Pelinay da hasta. Burada hanım naçizane bir çorba yapmış bize. Mercimek çorbası. Kendimize gelmeye çalışıyoruz. Ekmeksiz bir şekilde. Ekmeğin servisi bu şekilde olmuş. Hani poşetiyle hemen bekleniyor sanırsam. Gayet güzel bir çorba. Yarınki antrenmana bize kendimizi getirecek. Mükemmel bir çorba. Doğru söylüyorsun. Güzel, vallahi eline sağlık. Onun üzerinde bence 6,5 falan. Çok iyi değil. Sence? Güzel gayet. Durum bu. Birazcık halsiziz. Kilomuz düştü bir ince, daha 138 uyandım. Bayrama kadar iyice bir, bayram bitene kadar iyice bir kilo verip sonrasında cruise'u bitirip savaşmaya geri başlayacağız. Şey var ya, bir tane boksör. Boynu kırılıyor adamın, omuriliği kırılıyor. Doktorlar diyor ki yani değil antrenman yapmak, değil dövüşmek, hani Yürüyemezsin. düzgün yürüyemeyeceksin bile diyor. Adam bir buçuk sene sonra falan gene light heavyweight'te şampiyon oluyor kanka. Ya bazen de gerçekten hani zihnin sınırları olmadığını düşünüyorum. Anladın mı? Bir şeye gerçekten buradan inanırsan ama burada inanman lazım. Yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bunu yapabilirim, yani yaparız ya falan gibi değil de hani böyle gerçekten içinde bir şey için alev yanar ya böyle. O hissi biliyor musun? Hayır, yaşamadın mı o hissi? Ben yaşadım. Ben o hissi çok yaşadım. Ben şu an yaşıyorum mesela. Ha mesela Pretent için değil mi? Ben de. Mesela o hissi yaşadığım her şey oluyor kanka, anladın mı? Hani böyle canı gönülden inandığım. Çünkü o zaman sınırlarını kaldırdığını düşünüyorum Gökhan. Ne kadar çok inanırsan ona göre aksiyon almaya başlıyorsun. Şöyle düşün, bir tane MMA dövüşçüsü var kanka. Francis Ngannou mu? Neydi lan? Lugano. Francis Ngannou. Kanka bu reis, bak bu reis, tamam mı? Afrika'da bir köyde doğuyor. Adam toprak kazıyor kanka, toprak kazıyor. Afrika'dan yürüyerek 1,5 senede kaçak yollarla, çünkü haliyle vize falan durumu yok. Kaçak yollarla 1 senede İspanya'dan oraya buraya yakalanıyor, geri dönüyor falan filan, sıfır para. Evet. Fransa'ya gidiyor kanka. Fransa'da banklarda yatmaya başlıyor. Bu adam banklarda yatıyor ve bir yerde iş buluyor. Sanırsam temizlik işi falan, bulaşık falan yıkıyor. Ondan sonra bulaşık yıkadığı yerdeki müdür bunun dövüşçü olmak istediğini duyuyor. Ve buna diyor ki böyle benim bir arkadaşım var, yanlış hatırlamıyorsam. Git diyor, orada şey yap diyor, işte, dövüş diyor. Adam oraya gidiyor. Oradaki hoca buna bir ufak bir şey tutturuyor böyle. Dalgadına. Bu arada kanka bu adam Mike Tyson izleyip boksör olmak istiyor. Ama adamın boksa dair hiçbir şey bilmiyor. Afrika'da köyde ne boksu moruk hanım, ne boks eldiveni. Gidiyor kanka palmiye açlarıyla yumruk çalışıyor ama nasıl yumruk attığını bilmeyerek.
Anladın? Sadece yapıyor bak. Adam nasıl inanmış gördün mü? Diyor ki boksör olacağım ve direkt aksiyon moruk. Bak direkt aksiyon. Hani nasıl yapmalıyım? Dur chat'e sorayım. Dur Google'a yazayım değil. Boksör ne yapar? Yumruk atar diyor. Ve gerçekten gördüğü ilk şeyi yumruklamaya başlıyor lavuk. Neyse ondan sonra Fransa'ya gidiyor. Fransa'da kanka o antrenörün salonuna gidiyor. Antrenör buna pet tutturuyor böyle. O an gücünün anlıyor bu lavuğun. Çok iyi bir gücü kuvveti olduğunu. Ve diyor ki hani böyle gel MMA yaptıralım sana. Böyle bir karma dövüş sporu falan var diyor. İşte çocuk da diyor ki ya benim ekipman alacak param yok. Salonuna kayıt olacak param yok. Bankta yatıyorum falan diyor. Çocuk bankta yatıyor kanka. Adam çocuk diyor mu? Sonra çocuk salonda yatmaya başlıyor. Bunun antrenörü geliyor buna kanka. Evet. Ekipman alıyor. Ekipmanlarını falan alıyor. Kanka adam dünya artist şampiyonu oluyor MMA'de. Anladın mı? Kanka bir de Jean-Michel Basquiat diye bir sanatçı vardır, bilir misin? Ressam. 27 yaşında kendisi overdose'dan ölüyor ama o adam da mesela çizecek tuvali yokken adam mesela gittiği yemek mekanına masaya ketçap döküyor mesela, onunla resim falan yapıyor. İşte. Ondan sonra küçük böyle resim kağıtları falan var, onları böyle çizim kartlarını resimler yapıyor falan. Sonra bir tane mekanda şans eseri böyle Andy Warhol'u görüyor. O da çok ünlü bir sanatçı o dönem. Gidiyor ona şeylerini gösteriyor falan. Oradan bir tanesi hoşuna gidiyor falan. Ufak bir fotoğrafınızı alabilir miyim? Problem olur mu? Evet. Ne diyorduk devam? Konular ilgimi çekiyor. Sonra Çocuk bırakacak. sonra tamam. Görüyor, karşılaşıyor. Kanka eleman sonra işte resim sergileri Atlıyor. açıyor falan. Adam milyoner oluyor sonrasında. Armani takım elbiselerle resim yapar hale geliyor yani. Ya işte Yapacak adam sınırı tanımaz baba. evet kesinlikle bir insan ama işte o inanç seviyesine erişmek büyük kafa. Evet. Ve bence o isteyerek olmuyor. O böyle bir anda kendi kendine gerçekleşen bir şey. Evet. Ya Zaten ama o zaman kabına sığmıyorsun, taşıyorsun yani. işte bir şeye o kadar inandığın zaman hayatta harbiden peşinden gideceksin. Aynen. Çünkü oluyor yani. Ama işte öyle bir düşünsene bir yıl kanka yayan bir şekilde böyle nasıl bir yerden gidiyor İspanya biliyor musun? Pick-up'ların arkasında gidiyorlar ve eğer pick-up'ta yer yok kanka bak yer yok. Herkes böyle sıkışık oturuyor ve pick-up'tan düşersen, düşen insanlar oluyor. Seni geri dönüp almıyorlar. Evet. Çünkü hızlı olmak zorundalar. Düştüğün an öldün. Anladın mı? Böyle bir şekilde bir yıl sürerek İspanya'ya gidiyor. Adam bu hayalin peşinde aç, susuz, yemeksiz, parasız. İnanç dünyaları değiştirir Gökhan. Evet, idmana başlayacağız. Şimdi sonunda Gökhan çalışmaya karar verdi ve kamerayı ele aldı. İtiş günü, çekiş günü. Dün itişte, onu anlattım mı videoda? Ufak bir sakatlık yaşadık. Pazartesi günü. Bugün çekiş yapacağız. Vallahi bilmiyorum neyle başlayacağım. Belki bir pull-up 5 tekrar deneyebiliriz. Bilemiyorum. Şifa geliyor Ali'cim, şifa geliyor. Nasıl tadı? Gurur duydum. Bayağı iyi abi bu arada. Öyle mi? Ben çok sevmiyorum aslında onun tadını biliyor musun?
Tamam ben. Let's go. 1, 2. Bas. Ananı sikeyim, çok iyi. Let's go. Allah. Koydum abi. Daha aşağı mı koydun? Ben de sıkıntı yok. Daha var. Bas. Amazing. Evet, şimdi benim ofis şuradaydı biliyorsunuz. Gel abi. Gel abi, bak abi ofise. Şimdi böyle olduğu için ofiste şöyle bir sıkıntı oluyor. Çok sıcak. O yüzden şöyle bir dalga aldım. Budur abi. Çok ümidim yok. Ama kuracağız. Bakalım, deneyeceğiz. Şu mudur peki? Deep squat mısın? Olay bu. Arka kafese pervanenin montajı. Pervane somonunu ve kafes çemberini monte edin demiş. Yapalım abi. Mühendis misin be adam? Mühendis misin be? Okudun mu yani? Şimdi şurada bir fazla malzeme çıktı. Bunu nereye koyacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Şimdi diyor. Kafesi diyor. Bu diyor. Bu diyor. Bu diyor arkaya gelecek diyor. Şimdi önce şunu mu takacağız acaba? Şimdi kolonun montajı. Biz tersten başladık herhalde ya.
Şimdi arka kafes ve pervanenin montajı. Şekil 4'te gösteriliyor. Sırayla arka kafesini, kafes somonunu, arka kafesini, kafes somonunu, pervane somonunu ve kafes çemberini monte edin. Şimdi şu arka dalga somonu. Yapıyoruz bu işi. Varız yani bu işte. Yani en basit şey bir ventilatör kuruyorsun şu an. Olabilecek en iyi şekilde kuruyorum ama öyle düşün. Bundan daha iyi, pratik ve daha sağlam kurulamaz. Bir işbirliği mi be Dyson'ım be, yapma be. Kurban olayım be Dyson'ım be, gör bizi be. Uğraşıyoruz be bro. Sana koymaz be bir tane hava temizleyici. İzle ve izle, sadece izle. Şimdi ne bu? Şunu takacağız. Böyle mi takacağız? Bunu nasıl böyle takacağız? Bununla ilgili bir info verilmemiş bu arada. Sıfır şaka. Bununla ilgili bir info verilmemiş abi. Bunu kendimiz yapacağız mecbur. Ama bunu nasıl yapacağız moruk? Sırayla arka kafesinin kafes somonunu, pervane somonunu ve kafes çemberini monte edin. Ya moruk, ben bunu monte edersem... Evet, böyle ufak aksilikler oluyor hocam. Ufak aksilikler oluyor. Yapamayacağımız hiçbir şey yok derken yanlış konuşmuyorduk. Yapamayacağımız gerçekten hiçbir şey yok. Birazcık kaba kuvvetin çözemeyeceği hiçbir şey yok. Işığı niye yanıyor? Ben belki ışığın yanmasını istemiyorum. Oldu işte. Bak. Daha nasıl sabitleyeceğiz? Çık ananı sikeceğim şimdi seni. Evet, final. Final. Nazarlık. Okey. Bu da tamam. Boruyu da taktık mı? Okey.